Arda mı? Yoksa Kenan mı? Hangisi daha iyi? Futbol tarihinin en ağır, taşınması en zor zırhı hangisidir? Bence dünyanın en acımasız iki arenasında, Real Madrid ve Juventus gibi devlerin soyunma odasında asılı olan formadır. Kesinlikle bu formayı giymek sadece yetenek değil, çelik gibi bir sinir sistemi gerektirir. Bugün ekranda izlediğimiz şey sıradan bir rekabet değil, modern bir şövalye düellosu. Bir yanda İspanyol güneşinin altında parlayan Arda Güler, diğer yanda İtalyan taktiğinin soğuk ve keskin kılıcı Kenan Yıldız. İkisi de bu devasa kulüplerde formalarının ağırlığını omuzlamaya çalışıyor. Peki ama kim? Hangi alanda daha üstün? Taraftarlığı bir kenara bırakıyoruz. Bugün yetenekleri biyomekanik, taktiksel anlayış ve veriler üzerinden bilimsel bir pencereden inceleyeceğiz. 5 temel kriter belirledik. Her iki oyuncunun da oyun yapısını mikroskobun altına yatırıyor ve puanlıyoruz. Hazırsan, yeşil sahanın laboratuvarına, birinci kriterimiz olan teknik kapasiteyle başlayalım. Teknik kapasite dediğimizde ikisinin de çok farklı silahlara sahip olduğunu görüyoruz. Arda'nın ayağına top geldiğinde zaman sanki yavaşlıyor. Dar alanda o kadar kalabalığın içinden çıkabilmesini biyomekanik olarak nasıl açıklıyorsun? Arda'nın durumu tamamen düşük ağırlık merkezi ve olağanüstü bilek mobilitesiyle ilgili Elif. Ayak bileklerinin esnekliği, ona adeta saf bir Brezilyalı tarzı kazandırıyor. Topu ayağına aldığında vücut duruşuyla rakibin ağırlık merkezini bozup, topu saklama konusunda bir illüzyonist gibi davranıyor. Kenan ise topu aldığında bir illüzyondan ziyade bir fırtına gibi. Onun tekniği dar alanda süzülmekten ziyade, geniş alanda rakibi delip geçmek üzerine kurulu. Kenan'ın top kontrolü, tamamen Alman disipliniyle yoğrulmuş bir dikey oyun tekniği. Topla koşu yaparken, dribbling, adım frekansı çok yüksek. Topu ayağından açmadan maksimum hıza ulaşabiliyor. Ancak dar alanda, 3-4 kişinin arasına sıkıştığında Arda'nın sunduğu o ince işçiliği Kenan'da aynı seviyede göremiyoruz. O zaman puanlamaya geçelim. Arda Güler dar alanda top saklama ve bilek elastikiyetiyle 10 üzerinden 9.5 puan kazanıyor. Kenan Yıldız ise topla dikine gitme ve hızı teknikle birleştirme becerisiyle 10 üzerinden 8.5 puanı yakalıyor. Modern futbol acımasızdır. Sadece yetenekli olmak yetmez. Aynı zamanda sahada bir gladyatör gibi ayakta kalmanız gerekir. Fiziksel dayanıklılık konusunda İbre'nin yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Anatomik yapılarına baktığımızda Kenan'ın üstünlüğü var. Kenan'ın omuz kuşağı çok güçlü. Boy avantajı ve kas kütlesi ona patlayıcı bir güç sağlıyor. Serie A gibi defansif sertliğin zirve yaptığı bir ligde ayakta kalmasını sağlayan şey bu üst düzey atletik yapısı. Arda ise Real Madrid'e ilk gittiğinden beri ciddi bir kas büyümesi programı uyguluyor. Ancak iskelet yapısı gereği ikili mücadelelerde, statik güçte yine de dezavantajlı. Onun atletizmi güce değil, çevikliğe ve yön değiştirme hızına dayanıyor. Bu yüzden Arda temastan kaçınarak rakip ona yaklaşmadan topla işini bitirmek zorunda. Kenan ise teması bizzat arayıp rakibini bertaraf edebilecek bir fiziğe sahip. Arda Güler boy ve statik güç eksikliğine rağmen yüksek çevikliğiyle 7 puan. Kenan Yıldız ise güçlü omuz yapısı, boy avantajı ve patlayıcı gücüyle 9 puan alıyor. Gelelim oyun aklına. Bence burası futbolun en soyut ama en büyüleyici kısmı. Arda topu almadan önce kafasını sürekli çevirip alanı tarıyor. Bu görsel tarama onun oyun aklını nasıl etkiliyor? Bilişsel psikolojide buna çevresel farkındalık diyoruz. Arda sahayı bir satranç tahtası gibi görüyor. Hiç kimsenin görmediği, hatta televizyon başındaki bizlerin bile fark etmediği pas kanallarını saniyeler içinde hesaplıyor. Bu tam anlamıyla bir Mesut Özil ekolü. Topu ayağında tutarken rakip savunmanın nerede açık vereceğini seziyor ve topu milimetrik olarak o boşluğa bırakıyor. Kenan'ın oyun aklı ise pasörlükten çok pozisyon alma üzerine kurulu. Özellikle Juventus sisteminde ceza sahası çevresinde topla nerede buluşacağını çok iyi hesaplıyor. Doğru zamanda, doğru yerde olma konusunda anormal bir içgüdüsü var. O tam bir bitirici akla sahip. Haklısın. Kenan boş alanları işgal etme konusunda harika. Ancak oyunu kurma, tempoyu belirleme ve takımı bir orkestra şefi gibi yönetme konusunda
Arda'nın bilişsel kapasitesi şu an dünya standartlarının en üstünde. Bu detaylar ışığında Arda Güler kusursuz saha görüşü ve kilit açan pas kanallarıyla 9.5 puan. Kenan Yıldız ise doğru pozisyon alma ve alana sızma aklıyla 8 puan alıyor. Bir forvet arkası veya kanat oyuncusunun modern futbolda skora katkı vermesi şart. İkisinin şut mekaniklerini nasıl değerlendiriyorsun? İkisi de fileleri havalandırmayı çok seviyor. Ama tarzları taban tabana zıt. Arda'nın şutları bir ressamın fırça darbesi gibi. Ceza sahası dışından topun altına girerek attığı o kavisli plase şutlar. Topa uyguladığı Magnus etkisi sayesinde kalecilerin uzanamayacağı noktalara zarif bir şekilde topu bırakıyor. Kenan'ın şutları ise zarafetten ziyade bir balyoz darbesini andırıyor. Kenan'ı şut konusunda bu kadar tehlikeli yapan en büyük özelliği ise her iki ayağı eşit ustalıkla kullanabilme yeteneğine çok yakın olması. Hem sağ hem sol ayağıyla topun merkezine inanılmaz bir şiddetle vurabiliyor. Kinetik zinciri o kadar doğru kuruyor ki şutları çok sert ve net çıkıyor. Arda ince işçilik ararken bazen kaleye daha yakın olmak zorunda kalabiliyor. Ancak Kenan, bulduğu her açıdan o sert şutları çıkarabildiği için bir adım öne geçiyor. Arda Güler uzak mesafe plase ve teknik şutlarıyla 8.5. Kenan Yıldız ise sert, net ve her iki ayağıyla ürettiği şut tehdidiyle 9 puan alıyor. Son kriterimiz, belki de yıldızları efsanelerden ayıran o ince çizgi. Clutch yani kritik an performansı ve liderlik. Stres hormonu kortizol tavan yaptığında bu iki genç nasıl reaksiyon veriyor? Arda saha içinde yaşından çok daha olgun bir karaktere sahip. Takım gerideyken baskı altında sorumluluk almaktan, geriye gelip top istemekten asla çekinmiyor. Ayrıca duran topların başına geçtiğinde yaydığı o özgüven, takım arkadaşlarına da sirayet ediyor. O doğal bir oyun lideri. Kenan'da ise farklı bir soğukkanlılık var. Özellikle Juventus formasıyla Inter veya Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih gibi devlere karşı oynarken sahneye çıkma konusundaki rahatlığı inanılmaz. O anlarda hiç titremeden sorumluluk alabiliyor. Kesinlikle. Ancak Arda'nın sahadaki oyunu genel anlamda yönlendirmesi, duran toplardaki mutlak otoritesi ve inisiyatif alma sıklığı ona liderlik konusunda ufak bir avantaj sağlıyor. Arda Güler baskı altında oyun aklı ve sorumluluk almasıyla 9 puan. Kenan Yıldız ise büyük maçlardaki soğukkanlılığı ve sahneye çıkma cesaretiyle 8.5 puan alıyor. Tüm bu bilimsel inceleme ve detaylı analizin ardından toplam skorlarımıza bir bakalım. Arda Güler toplamda 43.5 puan. Kenan Yıldız ise toplamda 43 puan topluyor. Tablo bize muazzam bir gerçeği gösteriyor. Puanlar neredeyse eşit. Ancak ikisinin öne çıktığı alanlar birbirini bir yapbozun parçaları gibi tamamlıyor. Arda'nın teknik vizyonu ve oyun kuruculuğu, Kenan'ın patlayıcı gücü ve bitiriciliği ile birleşiyor. Bu modern şövalye düellosunun aslında tek bir kazananı var, Türk milli takımı. Real Madrid'in beyniyle Juventus'un kılıcı aynı bayrak altında birleştiğinde neler olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Bu ikilinin potansiyeli hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Arda'nın zekası mı? Kenan'ın gücü mü? Yorumlarda kendi analizinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derinlemesine düelloda görüşmek üzere, hoşça kalın, futbolla kalın.